sohbetlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bugüne kadar İGA Lunch'larda misafir ikene, şimdi gördüğünüz gibi ev sahibi konumuna geçtim. Artık İGA Lunch'lar benim misafirlerim olmaya başladılar. Bugün çok kıymetli, çok sevdiğim bir konuğum var. Sevgili Taylan Kümeli, beslenme ve diyet uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldin Taylan. Hoş bulduk Sahrapcığım, hoş bulduk. Şimdi biliyorsunuz Ramazan ayındayız, 11 ayın sultanı. Sevgili mübarek Ramazanımız hoş geldi diyoruz. Ramazan ayında beslenme de çok önemli. Evet, çok önemli. Ramazan ayı aslında bize bir ay vücudumuzu her anlamda dinlendirme, terbiye etme, Evet. onu toparlama ve onu doğruya yöneltme için sunulan güzel bir dini vecibe. Ben Bence çok de. seviyorum Ramazan'ı. Bence de öyle. Geldiği için de çok mutluyum. Ne tatlısın. Şimdi en önemlisi bütün gün aç kalıyoruz ya. Akşam böyle iftar sofrasını görünce ben her şeyi yemek istiyorum mesela. Tıka basa da yiyoruz. Aynen. Sonra bir hazımsızlık. Ondan sonra gaz ve şişkinlik oluyor tabii. Yani bir irade yapmam lazım. Nasıl besleneyim? Böyle bir plan yapmam lazım kafamda. Şöyle yiyeyim, sonra bekleyeyim. Bunları nasıl kotarabiliriz? Bizim aslında dinimiz çok güzel bir şey yapmış. Bir ay boyunca diyor ki günde 2 öğün beslen. O 2 öğün arasında bir şey yeme. Evet. Ama o 2 öğünü de atlama. Sahur bizim için adeta kahvaltı gibi düşünelim. Evet. Benim önerim ilk hafta ve başlangıçta mutlaka klasik kahvaltı dediğimiz kahvaltının yapılması. Tam niyetlenirken, yatılırken de bir bardak kefirle bir tane mesela kivi gibi, mandalina gibi, portakal gibi hafif ekşi bir meyveyle akşam yatılması. Çünkü o gün içinde susamamızı engelliyor. Ve tabii ki sahur boyunca bol bol su, çay içilecekse çay ama çay su yerine geçmiyor. Su içilmesi bizim için çok pozitif bir sahur. Sonra geldik iftarımıza. İftarı mutlaka bir bardak suyla lütfen açın. Tamam. Çünkü vücut bütün gün susuz ve midemiz zaten hidroklorik asit. Boş kaldıkça o asit kendini daha çok Evet. yıpratmaya başlıyor. Önce suyla açıyoruz. Peki. Sonra iftariyeliklerle devam ediyoruz. Mesela şurada iftariyelikler var. Bunlardan Hepsi Taylan, okey. hepsi okey mi? Tabii ki Süper. hepsi uygundur. Güzel hurmamızı yiyoruz. Hurmamızı yiyoruz. Biraz balımızla kaymağımızdan alıyoruz. Peki. İşte peynirimizden bir parça kavurma olur, başka bir şarküteri olur. Herkesin imkanları dahilinde. Tabii. İşte mutlaka domatesimiz, salatalığımız, cevizimiz, kuru meyvemiz. Şöyle bir güzel çayla beraber onu Çayla. ve pideyle, bir el büyüklüğünde bir pideyle onu böyle tatlı tatlı yine yavaş yavaş bir yandan böyle sohbet ederek. Sohbet edin. Çünkü yavaş yemek çok önemli. Midemiz bütün gün aç. Aç. Sonra bir hafif bir frene basıp sonra çorbaya geçiyoruz Tamam. Sahrapcığım. Çorba aslında midemizin merhemi. Evet. Onu böyle çok sıcak olmayacak şekilde sıcağa yakın bir ılıklıkta içersek ve yavaş yavaş içersek o açlığımıza bir deva olarak ve keyifle onu bir güzel bitiriyoruz. Yanında bir yarım dilim ekmek olabilir istenirse. Sonra lütfen bir 10 dakika, 15 dakika bir ara veriyoruz. Çünkü bu aslında nefsimizi terbiye etmek. Çok doğru. Sadece aç kalmak değil, vücudumuza destek olmak. Orada bir duralım. Peki. Önerim şu ki ilk haftasında Ramazan'ın o çorba sonrasında sebze ve yoğurt tüketilmesi. Tamam. Yani kıymalı ıspanak yiyin, semizot yiyin veya zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Güzel bir cacıkla. Tamam. Ondan sonra duralım. Ama sonraki haftalarda ona etle salata da olur, bir balıkla olur. salata da olur, kuru fasulyeyle güzel bir salata da olur. Yani o ikinci öğünün ikinci haftadan sonra yavaş yavaş çeşitlenmesi doğru olan. Peki. Çünkü ilk hafta vücudu birçok şeye alıştırıyoruz çünkü. Evet, hazırlayalım. Peki. Sonra da tatlı faslı geliyor. Şimdi orada sana soracağım, ne önerirsin? Ben de Şimdi- bir takım şeyler önereceğim. Şimdi bir tatlı ihtiyaçları da oluyor tabii ki. Hatta ben bugün senin de hoşuna gidebilecek, ne dersin bilemiyorum, güzel bir tatlı hazırlamak istiyorum. Pide çok sevdiğimiz bir şey biliyorsun. Yani lahmacun yapıyoruz. Hasan Ustacığım çok teşekkürler. Hasan Şefim bana hafif pişirilmiş bir pide getirdi. Bunun üzerini biz tamamlayacağız. Aslında Egeliler pideyi çok iyi yaparlar. Biz hep Karadenizleri pideci olarak biliriz ama çok iyi pide ustaları da Nazilli ve de Ege'den çıkarlar. Öyle mi? Aa, Onların çok güzel. meşhur, çok geleneksel. Konya'da Ramazanlarda tahinli pide, tahanlı pide derler. Evet, onu duydum. Alırlar. Kayseriler de yapar, Evet, doğru. Kayseriler de yaparlar. Şimdi biz bir pide karışımı yapalım dedim. Bunun için şeker kullanmayacağım. Bak bu çok güzel bir pekmez. Kapadokya tarafından
geliyor. Harika bir pekmez. Tamamen üzümün kendi şekeriyle yapılan bir pekmez. Sonra bunun üzerine tahin, tabii yerli susam çok zor buluyoruz ama bu Manavgat tarafından gelen bir yörük susam tahini. Onu karıştırıyoruz. Şöyle tahinle pekmezi. Zaten bunu çok severim. Ben de çok severim bunu. Tek sevdiğim tatlı Değil neredeyse. mi? Neredeyse ben de bayılırım. Biraz da tuzsuz lor peyniri. Evet, o da en sağlıklı peynirlerden çünkü mayasız. Çünkü mayasız, Evet. mayalı değil. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Şahane. Hiç onlar tabii toz şeker katarlar ama biz toz şekeri tercih etmiyoruz. Şekeri sevmiyoruz değil mi? Şekeri hiç sevmiyoruz. Şeker bütün sevmiyorsun. sistemi bozan bir şey çünkü. He. Şeker sistemi çok bozan bir şey. Biz şeker yerine pekmez koyuyoruz. Pekmezin de demir değeri çok yüksek Çok olduğu yüksek. için bizim hem demir eksikliğimizi tedavi ediyor şayet varsa ki Türk kadınlarında çok olan Çok bir var şey. bizde. Hem lezzetli hem tahinde de bu arada çok doğru yağlar var. Bence de. Evet, onun için tahin bu arada çok favori olan bir Acayip hale popüler geldi. oldu. Aynen. Ve doğru yağlarla doğru şekeri bir araya getirdiğimiz, mayasız da bir peynir eklediğiniz, üstelik de kalsiyum değeri de çok yüksektir yüksek. lor peynirinin. Vallahi burada incecik de yapılırsa bu pidenin hamuru, ki öyle olur genellikle. Evet, zaten Hasan Ustam sağ olsun incecik İncecik yaptı. yapmış. Süper, ellerine Bugün sağlık. siz geliyorsunuz diye korktuk, dikkat ettik. Bugün her şeye dikkat ettik yani. Belki de Sahrap Hanımcığım, Hocalarımız kızsın istemiyoruz estağfurullah, estağfurullah. Sizin engin bilginizle bizim Est- isteklerimiz güzel bir harmanlanıyor. En sağlıklı şeyler ortaya çıkıyor. Değil Çok mi? güzel oluyor. Yani Tabii ki. Anadolu mutfağı çünkü çok kadim bir mutfak. Dünyanın en sağlıklı mutfaklarından Aynen. biri. Biz bütün bunları unuttuk. Genelde işlenmiş gıdalara çok talep görüyor. Halbuki bütün bunlar hem besleyici, hem vitaminli, hem de gerçekten sağlıklı mutfak diyoruz biz Tam de. öyle. Tam Ne öyle. tatlısınız. Bu kadar yeter mi daha fazla? Bence yeter. Yeter, Bence daha fazla koymuyorum Hasan Usta. Mesela ne yapabiliriz bir de biliyor musunuz? yapabiliriz Belki buna? şöyle bir tarçın serpiştirebiliriz üstüne. Tamam. O da değişik bir tat verir. Bence de hafif bir tarçın da Çok serpiştirin. minnacık, Minnacık. ama ellerinize sağlık. Çok Ne güzel bir karışım. Deneyeceğim tatlısınız. kesinlikle. Çok teşekkürler. Birazcık tarçın. Tarçın iyi çünkü. Tarçın çünkü şekerimizi dengeleyen bir baharat. He, doğru. Seyahatleri çok özledik Çok, Sahrap'cığım. çok. Yani Dediğin doğru. buraya geldim, çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Çünkü Estağfurullah. yani o havaalanının kokusunu bile hissetmek çok güzel. haklısın. Ne kadar özlemişiz. Nasıl özledik? Bir de ben çok doğru. severim biliyor musun? İGA'nın lounge'ında bir şeyler yemeyi. Çok haklısın. Acaba hem Ramazan'da sahur ve iftarla Her ilgili- zaman açık. Öyle mi? Efendim Aa, İGA süper. lunchlar, dış hatlarda ve iç hatlarda sabahtan gece yarısından sabaha kadar da açık. Hem sahuru hem iftarı Şahane. İGA lunchlarda yapabilirsiniz. Son derece hijyenik ortamda hazırlanıyor yemekler. Biz Hasan Usta ile mutfakta neler hazırladık siz görmeden önce zaten. Bir kere ferah, çok rahat bir ortam. Bir de herkes çok misafirperver. Bir de herkes hijyen kurallarına çok dikkat, dikkat ediyor. Ben ona çok dikkat ettim. Arabamdan inip buraya gelene kadar bütün arkadaşlarımız gerçekten hem mesafeye hem hijyen kurallarına çok, Çok doğru. dikkat ediyor. Çok. Yani aslında gönül rahatlığıyla Gelin. inşallah bol bol seyahat edeceğimiz günleri İnşallah diyorum. seyahati çok özledik. İnşallah. Seyahat etmek insanı çok tazeliyor biliyor musun? Tazelemenin ötesinde yeni şeyler öğrenmeyi Öğreniyorsun. seviyoruz biliyorsun. tabii ki. Onun için de çok güzel bir imkan. Çok doğru. Çok gezen daha çok öğreniyor Evet. bence. Şimdi bu arada ben çok su ihtiyacım çok oluyor. Yani iftarı gözüm görmeden su içerek başlıyorum diyorlar. Bu su ihtiyacını gün içinde nasıl azaltabiliriz? Şimdi o akşam sahurda tam yatarken içtiğimiz kefir ve yanındaki meyve var ya, Kefir ve meyve. o bizi bir kere susatmaktan uzaklaşacak. Tamam. Çünkü ama oraya gelene kadar, yani sahura gelene kadar ve sahur esnasında da çok su içmemiz lazım. Tamam. Günlük bizim beslenmemize 3 litre su, yani 12 bardak su gereksinimimiz. Tamam. Ama iftar açtıktan sonra içilen su, aman yemekle içmeyeyim sonrası, hayır. İçin, ne zaman istiyorsanız için suyu. Nasıl istiyorsanız için, ama bilin ki çay kahveye ben karşı bir insan değilim. Yok. Çayı kahve için afiyetle, yanında su olarak için, ama iftar sonrasında
çayınızın yanında mutlaka suyunuz da olsun. Bence O de. susuzluk o zaman giderilir. Bir de meyvenin içinde de tabii su var. Sebzenin içinde de su var. Doğru. O yüzden ilk hafta sebzeye daha çok ağırlık verin diyoruz. Tamam. Hem kolaylık hem de su açısından. Çünkü su hayatın kaynağı. Bir kere herkese şunu söylemek istiyorum. Ramazan bir ibadet şekli, kilo verme sistemi değil. Tamam. Onu önce söyleyeyim. Peki. Ben kızıyorum insanlara öyle yaptıkları zaman. Bunu lütfen yanlış anlamasınlar. Estağfurullah. Ama Ramazan'da da kilo verebiliriz. Çok da rahat bir şekilde verebiliriz. Efendim İga Lunch sohbetlerimiz sürüyor. Sevgili Taylan'la vakit nasıl geçti hiç anlayamadık bile. Ay canım. Sabaha kadar konuşabiliriz. Tabii. Ben yemek, o beslenme. Harika bir birliktelik oldu. Bu arada ben Taylan senin ıspanaklı böreği çok sevdiğini biliyorum. Tabii çok yemiyor. Ben sana evden bir ıspanaklı börek İnanmıyorum. Diyetisyenler de börek sever. Değil mi? Evet. Yani onlar da insan, Evet, onlar evet. da börek yiyecekler. Tabii Ne ki. tatlısın. Hasan Ustam sana bugün çok zahmet ettik. Oo. Çok teşekkür ederim efendim. Evde yaptım. Hasan Ustam da burada Ellerinize fırında sağlık. pişirdi. Süper. Bu incecik üzerinde çok teşekkür ediyorum Hasan Usta. Bunun üzerinde incecik bir yufka var. İçine 2 kilo ıspanak, yeşil soğan, dereotu, maydanoz ve lor koydum. Ellerine Hiç sağlık. yağ yok. Bak üzerinden belli yağ koymadım. Evet, aynen. Yani bu böreği özellikle senin için hazırladım. Dediğim şahane. doğru. Sizin de yemeniz lazım. Yani diyetisyenler de yer. Elbette Şöyle ki. yapayım mı? Evet. Bakar mısın böyle lime lime dağıldı. Harika. Bundan az yiyeceğiz ama değil mi? Çok yemeyeceğiz Evet, yine. az yiyeceğiz. Tamam bunu ekip yesin. Biz yemeyeceğiz. Bence de. Afiyet olsun Efendim, sevgili ekibimiz. Sevgili ekibimiz yesin. Bunun içinde bir tane yufkadan bu koca böreği yaptım. İçinde güzel. ıspanak, lor peyniri, bir demet yeşil soğan, bir demet dereotu, bir demet maydanoz. Oo. Hepsini 2 yemek kaşığı böyle zeytinyağıyla ve tuzla ve karabiberle ovaladım ve içine koydum o kadar. Eve gider gitmez hemen Ne yapacağım. tatlısın. Bakalım bir tadına nasıl olmuş. Maşallah ellerinize. Harika. Değil Sanki mi? ıspanak yemeği yiyorum. Yani bunu yiyebiliriz değil mi biz de? Afiyetle. Afiyetle efendim yiyebiliyoruz ama çok yemiyoruz. Her şeyden yiyoruz ama azar azar yiyoruz. Evet. Porsiyon kontrolüyle hayatımızı güzel ve keyifle geçiriyoruz. Başkalarının haklarına da saygı duyarak. Evet bu çok iyi oldu öğrendiğim. Başkalarının hakkına saygı duyalım, çok yemeyelim. Bunu bayıldım. Bugünün sloganı bu oldu benim Süper. için. Şimdi Taylancığım bir sürprizim daha var. Hani Eyvah. biz bir tahinli pide hazırlamıştık ya. Evet. Tamam böreğimi sevdin. Bir de Hasan Usta. Ay Hasan Ustacığım ne tatlısın. Git Allah'ım. Efendim bu da tahinli pidemiz. Çok teşekkürler. Mis gibi bakın tarçında kokuyor. Tarçınla Şundan bir bak. parça şöyle alayım mı? Evet. Bu da lorlu. Pekmezli ve tahinli. Oh çok güzel kokuyor. Oh. Bakıyor muyuz tadına da? Tadına bak. Bence incecik bir pide hamuru çıtır. Ya bugün çok lezzetli bir program yaptık. Yani Taylan nasıl ayrılacağımı bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Yalnız ben böyle programa gelirse ben sebebi kilo olarak çıkabilirim. Ama Doğrudur. bunlar kilo aldıracak şeyler değil. Bunlar Ve böyle- porsiyon kontrolüyle gittiğimiz için çok iyi. Doğru. Vallahi Sahrap'cığım önce gönlüne sağlık, sonra ellerine sağlık, Hasan Ustamızın da eline sağlık. İlgiye da çok teşekkür ederiz bizi çok güzel ağırladıkları Çok için. igacılar süperler. Çok güzel, Çok güzel nefis. sohbet ettik. Efendim İgalanca, İgapas'a, bütün İGA çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Son derece içten, son derece misafirperver ve güler yüzler. Burada kendimi evimde ve kendi mutfağımda gibi hissettim. Hepinizi İgalançlara bekliyoruz. Başımızla birlikte yeriniz var. Sevgili Taylancığıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir Bütün sohbetti. arkadaşlarımıza güzel misafirperverlikler için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Tez zamanda bol seyahatlere inşallah. Bol seyahatleri efendim. İnşallah. Çok teşekkürler. Şimdi ben bunları dilimleyip ekibe de yedirelim. Tabii. Evet tekrar bir İGA'lar sohbetinde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.